Nasıl olur bu ya? Nasıl olur bu? Selim, sen bana bunu nasıl yaparsın? Her şey yalanmış meğerse. Her şey yalanmış. Keşke hiç gelmeseydin buraya. Nasıl yaparsınız bunu bana? Çok geçmiş olsun Zeynep. İyi olmana çok sevindim. Pelin, ben her şey için çok teşekkür ederim. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Sen olmasaydın, yani Selim'e haber vermeseydin, ben belki nefes bile almıyor olacaktım şu an. Zeynep, ben gerçekten çok pişmanım. Keşke bütün bunlar hiç yaşanmasaydı. Yani ben bütün bunlara sebep olduğum için çok özür dilerim. Hem de çok. Neyse, her şey oldu bitti artık. Hepsi geride kaldı. Unutalım bunları. Nasıl güvendim ben sana Pelin, nasıl inandım ya? Belki de bunların hepsi planlıydı. İkiniz de benim çiftlikten gitmemi bekliyordunuz. Alın işte, gittim artık. İstediğiniz şeyi istediğiniz gibi yaşayın. Ben artık yokum. Bitti, her şey bitti. Ya Tolga, ver defterimi. Hakkı gerçekten arabanın bagajına mı saklandı? Başka bir yol gelmedi ki aklıma. Dün akşam sizde kaldı yani, değil mi? Evet, bizim evin ardiyesinde uyudu. Dün gece kimse görmedi mi peki? Az kalsın yakalanıyordu. Ama Hakkı iyi saklandı. Keşke sabah babası da görmeseydi. Keşke okula gelene kadar her şey çok iyiydi de. Ama sonra buldu işte bizi. Of, şimdi ne haldeler acaba? Mini mendil satması için zorlamıştır kız. Nasıl vazgeçireceğiz peki babasını? Kumbara kırdık, kalemlerimizi sattık. Ama yine olmadı işte. Başka bir çözüm bulmamız lazım. Benim aklımda çok güzel bir şey var aslında. Ne o? Bak şimdi. Vay be.
Allah şaka maka arabayı da iyi kurtardık ha. Allah Hızır gibi yetişti ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Aile olmasaydı şimdi biz böyle baş başa vermiş ağlaşıyorduk ha. Söyleyeyim sana. Ha, mübarek kız ya. Zaten ben ilk gördüğümde anlamıştım. Yalnız abi de harbiden abiymiş. Kolay mı öyle baba icra memurunun elinden arabayı almak? Vallahi orasını bilmem ama Allah 40.000 kere razı olsun. Vallahi sayesinde yırttık ha. Baba farkında mısın bilmiyorum ama öyle çok da yırtmış sayılmayız yani. Adamlar bize 3 gün mühlet verdiler. Ya parayı ödeyemezsek? Gelirler, arabayı alırlar, hop götürürler. Alo efendim Erkut. Ha? Ha. Tamam. Tamam geliyorum ya. Tamam geliyorum. Ne oldu baba? Niye çağırıyor Erkut abi? Ya hastaneye çağırıyor işte. Acil bir şey konuşacakmış. Ne oldu kötü bir şey yok değil mi? Ya yok ya öyle bir şey değil. İşte Gonca'nın başında bekliyor ya hani oraya çağırdı işte. Bir şey söyleyecekmiş. İyi, ben de geleyim senin hadi. Yok sen kal. Sen şu nasır bandı halılar var ya onlardan satarsın birkaç tane daha. Hadi görüşürüz. Satmaz mıyım baba, satmaz mıyım? Aman efendim, buyurun. Ha. Eşyalar tamam. Gelelim en önemli şeye. Artık saklandığın yerden çıkma vaktin geldi. Evet, artık gidiyorum. Ama öyle sessizce değil. Giderken arkamdan çok büyük bir gürültü kopacak. Bu zarf Emiroğullarına ulaştığı an büyük bir bomba patlayacak. Ya ben seni deliler gibi severken sen beni bir kalemle silip attın. Sen benim hayatımı nasıl yakıp yıktıysan ben de bu zarfla birlikte senin hayatını yıkıp atacağım. Ha yeni doğmuş bebek ha Gonca abi. Hiçbir fark yok. Allah Allah. Yani hiçbir şey hatırlamıyor diyorsun ha? Hiçbir şey hatırlamıyor. Şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi. Peki seni de mi hatırlamıyor? Ya hatırlamıyor dedim ya Veysel abi. Sorup durma ya. Ne kızıyorsun ya? Üzüldüm kıza vallahi ya. Yani sen kalk bu yaşta 2 tane kocayı göm. Sonra böyle bir kaza geçir. Hafızanı kaybet. Cık, İnanılır gibi değil ya. Lan ne kör talihi varmış bu kızın be. Vallahi abi diğerlerini bilmiyorum ama bu işin tarihle kaderle ilgisi yok söyleyeyim sana. He. Sen hani daha önce geldiğimde söylediğin gibi bunu birilerinin yaptığını düşünüyorsun ha? Hala aynı fikirde misin? Evet abi. Sebep oldular pislikler kıza. Ya Erkut bilmece gibi konuşuyorsun aslanım ya. Kim bunlar ya? Ne diyorsun? Açık konuş. Al abi. Ümit. Ümit Koroğlu. Adresi yazıyor arkasında. Valla gözüm bir yerden ısırıyor bunu ama çıkaramadım ya. Senin damadın yanında çalışıyordu. Oradan tanıyorsundur. Ha, o mu? Peki Erkut, ne istiyorsun benden? Bak şimdi abi. Allah Allah. Kim ki bu saatte? Zeynep. Kızım. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Nihayet yuvana döndün ha. Nasıl sevindim bir bilsen yavrum. Çok şükür. Çok şükür Rabbim dualarımı kabul etti. Çok şükür. Hadi gel geç içeri. Anne. Valiz boş, ben eşyalarımı toplamaya geldim.
Nasıl yani? Yani sandığın gibi değil. Ben eve dönmedim. Zeynep, yapmayın böyle yavrum. Gel, sakince oturup bir konuşalım. Anne yapma ne olur. Ben odaya çıkayım da eşyaları toplayayım olur mu? Zeynep, kızım. Zeynep. Zeynep, yavrum. Allah aşkına bırak şunu. Anne lütfen. Yapmayın, etmeyin kızım. Olacak şey değil. Siz ne güçlüklerle kurdunuz bu evliliği. Hem evlilik bu. İnsanın iyi günü de olur, kötü günü de olur. Varsa bir sıkıntı, büyütmeden çözün, halledin yavrum. Anne üzme kendini olur mu? Bari biriniz alttan alın yavrum. Yazık değil mi size? Yuvanızı bozmaya değer mi? Öyle olması gerekiyormuş demek ki. Zeynepciğim, bak yavrum, ikiniz de koskoca insanlarsınız. Selim benim oğlumsa sen de benim kızımsın. Neyse anlaşamadığınız, oturun güzelce konuşun. Hal yoluna koyamayacağınız bir şey yok evladım. Hem karı koca arasında olur böyle şeyler. Anneciğim bizim konuşacak bir şeyimiz kalmadı. Bak yavrum, siz böyle ayrı gayrı olunca benim yüreğim parçalanıyor. Siz birbirinizi sevdikten sonra çözülmeyecek bir şey yok yavrum. Niye bir anlık hırsla bütün köprüleri yakıp yıkıyorsunuz? Hadi kızım, benim hatırım için. Bırak şu valizi. Hem bak, Selim de çok üzgün. Sen gittiğinden beri ağzına lokma koymadı yavrum. Üzgünmüş. Bak, o da çok üzgün. Ben biliyorum. Hadi kızım, hatırım için bırak şu valizi. Hadi çocuğum. Ah, ah, çok yazık ediyorsunuz, çok. Yusuf amca, Elif, hoş geldin. hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? Okuldan mı geliyorsun sen? Günün nasıl geçti? İyi. Elif, bir sorun mu var? Yusuf amca, Hı, söyle. bir şey diyecektim ben. Söyle, dinliyorum. Acaba beni işe alır mısın? Yok yok. Hiçbir yere göndermem seni. Ölürüm de göndermem seni bir yere. Anneciğim bak ne olursun yapma, tansiyonun var. Önce Selim gelsin. Onunla konuşun. Ondan sonra kızım. Anne konuşacak bir şey kalmadı. Madem ben senin annenim, şu kadarcık da hatırım yok mu senin gönlünde yavrum? Anne o nasıl söz?
Anneciğim. Benim annem yok biliyorsun. Ama sen bana çok annelik yaptın. Sen benim ölünceye kadar annemsin. Ama ne olur yapma böyle. Ben daha çok üzülüyorum. Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun evladım? Sizi böyle gördükçe içim parçalanıyor. Allah aşkına gel sakince bir konuşalım bir tane. Anne yapma ne olursun. Kızım, Zeynep'im, ne olur. Anne, hakkını helal et olur mu? Ne olursun helal et. Kızım. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün. Çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Sen eşyalarını mı topladın? Evet. Bu ne demek? Gidiyorum. Zeynep, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Olmuyor Selim. Yapamıyoruz. Benden bu kadar. Boşanmak istiyorum. Peki. Madem öyle, boşanalım o zaman. Boşanalım dememi bekliyordun herhalde. Çok kolay oldu senin için. Bunları söyleyen sen misin? Eşyalarını alıp çekip giden sen değil misin? Evet benim. O zaman? Keşke daha önce söyleseymiş. Bu kararı almak benim için çok zor oldu ama anlaşılan senin için çok kolaymış. Ne diyorsun sen Zeynep? Şaka mı bu ya? Ya evden çekip gitmek isteyen sen değil misin? Benim. Ama konuşmak için buraya gelen de benim. Ve benimle konuşmayan da sensin. Buradan kovmaktan beter ettin beni. Sebebini sordun mu peki? Sormama gerek var mı? Çok meşgulsün çünkü. Meşguliyetten bahseden sen misin?
Selim kendini hiç haklı çıkarmaya çalışma. Beni istemeyen de, bu evliliği bitiren de, bu olayların buraya gelmesine sebep olan da sensin. Benim. Her şeyin sorumlusu benim, öyle mi? Evet öyle. Peki. Son sözün bu mu Zeynep? Git. O adama git. Teselli etsin seni. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün çoğalıp büyüyor içimde keder. Tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar canım kanar, sürgün bana, sensiz hayat. Sürgün bana, sensiz hayat. Zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimde. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün çoğalıp büyüyor içimde keder. Ellerimde bir çare hüzün, tükenip bitiyor dilimde son sözüm. Yar canım kanar, sürgün bana, sensiz Ben ailemin değerini onları kaybettikten sonra anladım. Şimdi diyorum ki keşke hayatta olsalar. Keşke hayatta olsalar da onların dizlerinin dibinden hiç ayrılmasam. Pelin. Yaşadıkların hiç kolay şeyler değil. Biliyorum.
Hele ki insanın sevdiklerini kaybetmesi. Ama sen o kadar güçlüsün ki Pelin. Bunların üstesinden tek başına gelebildin. Yalnız kalmak kadar kötü bir şey yok bu hayatta Selim. İnan bana. Sen yalnız değilsin Pelin. Arkadaşlarım var, ben varım. Ne zaman istersen gelip benimle her şeyi paylaşabilirsin. Biliyorsun. Ben de abimle yeğenimi kaybettim. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum Pelin. İyi ki varsın. Her şey yoluna girecek Pelin. Merak etme, her şey yoluna girecek. Nasıl da üzüldü benim için. Pelin, kendine gel. O iş çoktan bitti. Hem de çoktan. Çalışmak istiyorsun. Hem de burada. Evet Yusuf amca, çok istiyorum. Elif ama sen daha çok küçüksün. Büyüdüğünde zaten çalışacak çok vaktin olacak. Ben şimdi olsun istiyorum. Ama okulun var. Yani okulundan nasıl vakit bulacaksın ki? Okuldan çıktıktan sonra boşluğum oluyor ya anne. Annem işten çıkana kadar. İşte orada çalışırım. Ama derslerin de var Elif. Yani ikisini bir arada götüremezsin. Hayır yaparım. İkisini de yaparım. Yusuf amca ne olur. Peki neden çalışmak istiyorsun? Öğrenmek için. Neyi öğrenmek için? Kitapçılığı işte. Çünkü kitap okumayı ben çok seviyorum. Yani bütün sebep bu. He? Hı hı. Peki. Tamam. Yaşasın. Çok teşekkürler Yusuf amca. İyi çalışmalar. Elif. Anneciğim ne ara geldin sen? Ben birazdan almaya gelecektim zaten seni. Bugün erken çıktık anne. Ben biraz Yusuf amcanın yanına gidebilir miyim? Olur ama meşgul etme olur mu? Olur. Elif. Dikkatli ol tamam kızım? Tamam anneciğim. Melek, Efendim Cevay Bey. mecburen siparişleri öne çekmek zorunda kaldık. Yani herkes mallar bitene kadar çalışacak. Herkes iyice anladı değil mi? İyi. Hadi kolay gelsin. Artık bir işim var. Hakkı'ya yardım edebileceğim. Böylece babası bir daha Hakkı'ya kızmayacak. Abi mendil alır mısın? Abi mendil alır mısın? Abi ne olur bir tane. Abla mendil alır mısın? Abi mendil alır mısın? Abi lütfen bir tane.
olur bir tane ne olur. Abi mendil alır mısın? Abla mendil alır mısın? Abla ne olur bir tane. Abla mendil alır mısın? Şşş. Lan ne yaptın lan? Kaç tane sattın? Lan dingin ne ayaksın sen? Oğlum bunları sana sus diye mi veriyorum lan? Ha? Oğlum bana bak. Akşama kadar bunların hepsini sattın. Yoksa eve gelme. Anladın mı? Tamam mı oğlum? Anladın mı lan beni? Satamadın eve gelme. Duydun mu lan beni? Duydun mu? Satamazsan burada zıbarır kalırsın. Anladın mı? Anladın mı? Ne bakıyorsun mal mal? Anladın mı? Heh. Hadi yürü. İşine bak yürü. Abi mendil alır mısın? Lan! Ne yapıyorsunuz lan? Kimsiniz lan? Dur. Ne yapıyorsunuz lan? Vay. Bakıyorum bizim yavru aslan kuyruğu kıstırmış ha. Evet. Eyvallah abi, iyi iş çıkardın. Al. Emeğinin karşılığı. Eyvallah Erkut ya. Görevin bittiğine göre artık seni yolcu edelim. Tamam, bana müsaade. Ne oldu aslan parçası? He? Korktun mu? Artık kiminle dans ettiğini anlamışsındır herhalde değil mi? Şimdi öt bakalım. Uğruna Gonca'yı ölümün kıyısına getirdiğin o rapor nerede? Şşş! Sana diyorum lan konuş! Vay. Demek bizim damadın sağ koluydun sen ha? Ne raporuymuş ki bu? Konuş lan! Konuş! Hadi Asuman, hadi ya, hadi. Asuman nerede kaldın ya? Merak ettim, ne oldu? Geldim ya işte. Ne oldu anlatsana. Ya bir üstümü başımı çıkarayım bir dur ya. Asuman hadi. Ya işte gittim hastaneye buldum Gonca'yı. Hatta hiç zor olmadı. Bayağı elimle koymuş gibi buldum yani. Nasıl buldun? Umurumda bile değil ya. Anlatsana artık. Ya işte gittim baktım yatıyordu öyle. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü oldum ya. Acıdım yani böyle masum etrafa bakıyordu. İnanır mısın benim bile içim acıdı yani. Asıl mevzuya gelecek misin artık? Ya durumu nasıl? Hala böyle tehlike arz ediyor mu? Ya bir tehlikesi yok. Ama bir sorunu var. Ne var? Sorun ne?
Gonca'nın kafa gitmiş. Bayağı geçmişe dair hiçbir şey hatırlamıyor. Hafıza kaybı geçirmiş. Ne? Konuş ulan! Konuş! Lan oğlum bana bak. O raporun yerini söylemezsen seni şuracıkta gebertirim, kimsenin ruhu duymaz. Duyuyor musun beni? Duyuyor musun lan? Bu rapor seni niye bu kadar ilgilendiriyor şampiyon ya? Hayırdır? Sana ne lan? Sana ne? Dur. Ben tahmin edeyim. Yoksa Kenan'la Tuğçe'nin öldüğü o yangında sadece Arzu'nun değil, senin de parmağın olduğu için mi, ha? Ne diyorsun lan sen? Ha? Ne diyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Boşuna uğraşıyorsun. Boşuna. Yani şimdi ben senin yerinde olsaydım eğer, arabaya atlardım. Son sürat Emiroğlu çiftliğine giderdim. Niye biliyor musun? Çünkü birazdan kurye orada olacak. Yalan söyleme lan bana. Yalan söyleme. Onlar o zarfı açtıkları an ikinizin de işi bitecek. Yalan mı değil mi ondan sonrasını sen görürsün. Öyle büyük bir deprem olacak ki çok büyük bir gürültü kopacak. O enkazın altında sadece siz kalacaksınız. İnanmıyorum lan sana. İnanmıyorum. Blöf yapıyorsun. Seni burada bırakayım gideyim diye. Keyfin bilir. İster inan ister inanma. Gerçi inanma bence de ya. Hatta çek şuraya bir sandalye oturalım. Olacakları beraber izleyelim. Ne dersin? Lan! Gebertirim ulan seni. Yemin ediyorum gebertirim. Burada duracaksın. Geri geleceğim, seni geberteceğim. Vay canına ya. Nasıl olur ya? İnsan böyle bir şey nasıl yapar ya? Bile bile. Kendi öz evladına. Oğlum bir şeyler yap. Gözünü seveyim bir şeyler yap. Allah'ım sen koru. Giremiyorum içeri. Abi! Melek abla! Tuğçe! Melek abla! Abi! Melek abla! Tuğçe! Melek abla! Oğlum sen var. Elif! Duyuyor musunuz beni? Abi! Vay canına. Demek yangın elektrik kontağından çıkmamış. Ulan hepimiz ayakta uyuttular be. Cinayet lan bu. Resmen cinayet. Tabii kimin yaptığı da belli. Baksana. Ümit çatır çatır Arzu yaptı dedi. Erkut da böyle telaşla koştuğuna göre. Lan. Erkut'un da parmağı olmasın bu işte. Allah'ım bu nasıl bir şeydir ya? Yok ya yok. Kafam almıyor ya kafam almıyor. Tuğçe ile Kenan'ı diri diri yaktı ha. Vay canına be. Lan nasıl olur böyle bir şey? Niye yapar ya? Nasıl? Oluyor mu? Oluyor gayet güzel. Bunların hepsi çocuk kitabı mı? Evet, çocuk kitabı. Hadi bakalım ara ver. Bir şeyler atıştıralım ha. Tamam peki. Annemin çalışmak insanları acıktırır derdi.
Doğruymuş Yusuf amca. Çok acıktım. Of, dikiyoruz bitmiyor. Diktiğimiz kadar yerine geliyor sanki. Öyle vallahi. Ya biraz daha hızlı çalışsak? Allah Allah. Daha nasıl hızlanacağız acaba? Bundan bir sonrası ışık hızı. Vallahi ben bu kadar hızlı dikebiliyorum. Daha iyi dikebilen varsa beri gelsin. Yani ister yetişsin ister yetişmesin umurumda değil. Anacığım, motor taksak yine de yetişmez bu işler, ben söyleyeyim. Hayır, bir de hep mesai, hep mesai. Atölyeden başka hiçbir hayatımız kalmadı. Ah ah, eskiden öyle miydi? Atölyeden çıkar çıkmaz Neslihan'a giderdim, bir kahve içecek vaktim olurdu. Şimdi eve gidiyorum, kendimi bir koltuğa atıyorum, orada da sızıp kalıyorum. Aynen öyle vallahi. Ya fazla mesaiye kalıyoruz ama bari değse. Onun da parasını alamıyoruz ki. Ya kızlar, ne deseniz haklısınız ama bu işlerin bugün yetişmesi lazım. Ay, biz de boş konuştuğumuzu biliyoruz da öyle maksat konuşmak olsun. Değil mi ya? Merak etme Melekciğim. Biz ne yapar ne eder yetiştiririz. Elif de ne zamandır sahurda. Rahatsız etmese bari adamı. Bunu okudun mu sen? Hayır. İyi. O zaman işin bitince okuyabilirsin. Çok teşekkür ederim. Martılar mı var bu kitapta? Evet. Hem de bir sürü martı var. Ama yazar Jonathan Livingston adında bir martının hikayesini anlatmış bu kitapta. Bu tüm martılardan daha farklı bir martıymış. Niye farklı? Neden öyle güldün Yusuf amca? Çünkü çok doğru sorular soruyorsun da ondan. Nasıl yani? Çünkü bizi biz yapan en önemli şey sorduğumuz sorulardır Elif. Ya bu kadar önemli mi yani? Evet. Mesela bu kitabı önemli yapan şey aslında kitabın özü. Özü mü? Evet, özü. Yani anlamı. Kitabın bize söylemek istediği şeydir. Mesela bu kitapta insan yeteneklerini ve zekasını kullanarak kendisini bulabileceği ve en önemlisi de özgür kalabileceği anlatılmak istenir. Aklımızı kullanarak özgür olabilirsek o zaman başkalarını da özgür yapıp onlara yardım edebiliriz değil mi? Ne güzel bir çocuksun sen ya. Hemen aklına yardımlaşmak geliyor değil mi? Al bakalım. Hiç rahatsız etmeyeyim şimdi. Ah zaman vurur geçer yüzüme, acısı kalır gözlerimde. Gurur yakar, içim kor olsa da dilim susar sözlerimle. Dağıtır ayırır bizi kader, uzak bana yasaklı yüzün, çoğalıp büyüyor içimde keder, ellerimde bir çare hüzün, tükenip bitiyor dilimde son